Geleneksel bilgelik, dünyanın temelde iç çekirdeğinde katı demir bulunan, bunun etrafını erimiş demir tabakasının sardığı, ardından daha sert bir manto ve kabuk katmanlarının yer aldığı, yüzeyine doğru ilerleyen katı, küresel bir kütle olduğunu öne sürer. Ancak bu teori neredeyse evrensel olarak mutlak bir gerçek olarak kabul edilse de aslında hiçbir somut kanıtla desteklenmeyen yalnızca eğitimli bir tahmindir. Gerçek şu ki dünyanın merkezine hiçbir zaman yaklaşmadık. Bu göz önünde bulundurulduğunda dünyanın aslında içi boş olduğu ve hatta yaşamı destekleyebileceği teorileri yaygın olarak kabul edilen, yukarıda bahsedilen teoriyle aynı şekilde ele alınmalıdır. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi çoğu insan bu fikri alaycı bir şekilde karşılayarak tamamen reddeder ve daha fazla araştırma yapmaz. Bununla birlikte tarih boyunca birçok önemli ve saygın düşünür, hatta askeri gaziler, gezegenimizin derinliklerinde ne olduğuna dair ayrıntılı teoriler ortaya koymuştur. Bu teoriler, içeride yaşayan varlıklara ve bazen dünyanın içinden yukarı çıkan tüm medeniyetlere atıfta bulunan sayısız rapor ve metinlerle birleştirildiğinde, yalnızca daha fazla araştırmayı hak etmekle kalmaz, aynı zamanda tarafsız bir zihinle incelendiğinde, içi boş dünya teorisini destekleyen daha fazla kanıt olabileceğini öne sürer. Her iki tarafta dünyanın eylemsizlik momentinin gezegenin tam merkezinde bir kütle yoğunlaşması olduğunu gösterdiği konusunda hemfikirdir. Daha fazla araştırma ve sismik veriler bu kütlenin katı bir küre olduğunu ortaya koyuyor gibi görünmektedir. İçi boş dünya teorileri bu kütlenin tam olarak ne olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptir. Bazıları bunun manyetik bir çekirdek olabileceğini öne sürerken, diğerleri bunun merkezi bir güneş olduğunu iddia eder. Bu özellikle ilginçtir çünkü modern bilim, dünyanın merkezinin gerçekten de güneşimiz kadar sıcak olabileceğini öne sürmektedir. Antik çağlarda Budistler, dünyanın içinin boş olduğuna ve burada yüzeye tüneller aracılığıyla çıkan üstün erkekler ve kadınlardan oluşan bir ırkın yaşadığına inanıyordu. Budistler, iç dünyaya açılan bu tünellerin girişlerini korumak için muhafızlar bile tutmuşlardı. Bu tünellerin Tibet'te olduğu söylenirdi. Diğer Tibet, Hint ve Hindu metinlerinde Şambala adlı antik bir krallıktan bahsedilir ve bunun Asya'nın derinliklerinde yer aldığı söylenir. Hindistan'dan gelen diğer metinler, örneğin Ramayana, iç dünyanın derinliklerinden gelen büyük mavi bir varlık olan Avatar Rama'dan söz eder. 1600'lü yıllarda Batı kültürleri Katolik Kilisesi tarafından bilimin ve özgür düşüncenin hoş karşılanmadığı Orta Çağ karanlığından çıkmaya başlarken, kilise tarafından sapkın olarak görülen birçok bilim insanı ve filozof öldürülmüştü. Ancak dünyanın içi boş olup olmadığı konusunda kendi sonuçlarına varan önemli ve etkili figürler de vardı. Bu düşünürler artık ölüm tehdidi altında gizlice çalışmak zorunda olmasalar da yine de toplumun elitleri tarafından yakından izleniyorlardı. Halley kuyruklu yıldızının keşfiyle tanınan Edmund Halley, dünyanın içinin boş olduğunu teorileştirenlerden sadece biriydi. O dönemde Isaac Newton'un yerçekimi üzerine yaptığı çalışmalardan faydalanarak dünyanın içinin boş olduğunu ve yaklaşık 800 kilometre kalınlığında bir dış kabuğa sahip olduğunu, en içte bir çekirdeği bulunduğunu ve yaşamı destekleyebileceğini öne sürdü. Ayrıca dünyanın iç kısmının bir atmosferle dolu olduğunu ve hem dış kabuğun hem de iç çekirdeğin kendi manyetik kutuplarına sahip olup farklı hızlarda döndüğünü iddia etti. İsviçreli fizikçi Leonhard Euler de 1700'lerde dünyanın içinin boş olduğunu öne sürdü. Halley gibi dünyanın çok kalın bir dış kabuğa sahip olduğunu ancak merkezinde bir iç güneş bulunduğunu iddia etti. Euler bu güneşin iç dünyanın sakinlerine ısı ve ışık sağladığını öne sürdü. İlginç bir şekilde Euler iç dünyaya kuzey ve güney kutbunda bulunan devasa girişlerden ulaşılabileceğini de iddia etti. Günümüzde bazı insanlar bu görüşü desteklemektedir. Google Earth gibi uygulamalar bu girişleri kasıtlı olarak gizlemeye çalışmıştır. Ancak Euler'in iddia ettiği açıklıkları gösteriyor gibi görünen bazı fotoğraflar vardır. 1940'lara kadar iç dünyada yaşam olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Belki de bunların en dikkat çekeni 1947'de yüksek atlama operasyonu, Operation High Jump, sonrasında
Amiral Richard Byrd tarafından yapılanlardır. Operation High Jump, Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde Kuzey Kutbu'nda bir üs kurmak amacıyla düzenlenen çok uluslu bir girişimdi. 19 Şubat 1947'de Amiral Byrd, Kuzey Kutbu üzerinde bir filo uçak yönetti. Orada olmaması gereken bitki örtüsü ve hayvanlar gördüğünü iddia etti ve nihayetinde dünyanın içine açılan devasa bir açıklık gördüğünü öne sürdü. Ancak belki de daha da garip olan şey, Byrd'ün aniden beliren garip uçan araçlar gördüğünü söylemesiydi. Bu araçlar o kadar yakındı ki, üzerinde gamalı haça çok benzeyen işaretler olduğunu fark edebildiklerini belirtti. Uçağa yanıt vermeyi bıraktı ve görünmez bir güç tarafından sıkıca tutuluyormuş gibi hissetti. Byrd, daha sonra dünyanın içine götürüldüğünü, burada büyük göller ve bitki örtüsü gördüğünü ve iç dünyanın içsel bir güneşe sahip olduğunu fark ettiğini söyledi. Orada yaşayan varlıklar tarafından karşılandı. Bu varlıklar, insanlık konusunda genel olarak endişeliydi. Ancak özellikle gezegenin her yerinde birikmekte olan nükleer silahlar hakkında kaygılıydılar. İlginç bir şekilde nükleer santrallerin çevresinde ve nükleer silahların depolandığı bölgelerde sayısız UFO gözlemi rapor edilmiştir. Daha da ilginci, Hitler'in Kuzey Kutbu'nda bir üs kurma konusunda büyük bir ilgiye sahip olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentiler mevcuttur. Amacı, iç dünyanın girişini bulmaktı. Burada dünya dışı varlıkların ya da gelişmiş bir ırkın yaşadığına inanıyordu. 5 Mayıs 1947'de Şili'nin Santiago kentinde yayınlanan El Mercurio gazetesi, Mount Olympus adlı gemide yazılan bir başyazıyla manşet oldu. Makalede Byrd'ün şu sözleri alıntılanıyordu. Emerald Byrd, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin düşman bölgelerden gelecek saldırılara karşı derhal savunma tedbirleri almasının zorunlu olduğunu ilan etti. Ayrıca Byrd, hiç kimseyi gereksiz yere korkutmak istemediğini, ancak yeni bir savaş durumunda kıtasal Amerika Birleşik Devletleri'nin inanılmaz hızlarla kutuplardan kutuplara uçabilen nesneler tarafından saldırıya uğrayacağını acı bir gerçek olarak kabul etmek gerektiğini söyledi. Euler'den 200 yıl sonra Byrd de iç dünyaya açılan devasa girişlerin hem kuzey hem de güney kutbunda bulunduğunu iddia etti. Bu görüşlerini birçok kez tekrarladı. Hatta dünyanın dört bir yanından gelen medya mensuplarının önünde bir basın toplantısında dile getirdi. Ancak daha sonra hastaneye kaldırıldı ve bu konuda tekrar basın toplantısı düzenlemesi yasaklandı. Byrd, 1957'de uykusunda hayatını kaybetti. Bunun bir suikast olup olmadığı konusunda sessizce bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak resmi ölüm nedeni kalp rahatsızlığı olarak kaydedildi. Ayrıca Byrd'ün oğlu Richard Byrd Jr.'ın durumu da dikkat çekicidir. 1947'de 6 yaşında olan ve babasının iddialarına tanıklık eden Byrd Jr. hayatı boyunca çeşitli zorluklar yaşamıştı ve sonunda New York'taki bir depoda gizemli bir şekilde ölü bulundu. Belki de içi boş dünya teorisiyle ilgili en ilginç iddialardan biri, binlerce yıldır Kuzey Arizona ovalarında yaşayan yerli Amerikalı Hopi kabilesine aittir. Kadim yazılarına göre tanrıları onlara buraya yerleşmelerini ve modern apartman bloklarına çok benzeyen kaya evler inşa etmelerini emretmişti. Burada mısır, fasulye ve kabak yetiştirmeyi öğrendiler ve bir uygarlık olarak geliştiler. Hopi kabilesinin varlığı için hayati önem taşıyan, onlara yol gösteren karınca insanlarıydı. Bu varlıklar kabileyi iki büyük felaket sırasında güvenli bir şekilde yönlendirmişti. Birincisi ateşle, ikincisi buzla yok edilen dünyalar. Kabile, gündüzleri tuhaf bir bulut tarafından, geceleri ise hareket eden bir yıldız tarafından yönlendirilmişti. Sonunda Satukang adlı bir tanrıya ulaştılar. Bu tanrı, Hopi halkını karınca insanlarına götürdü. Karınca insanları. Karınca insanları, ilk zamanlardan beri dünyada yaşamış ve şimdi gezegenin derinliklerinde barınmaktadır. Hopi halkına dünyanın yüzeyine geri dönmeleri güvenli hale gelene kadar sığınak sağlamışlar ve onlara gıda depolama, rasyonlama ve yer altındaki mağaralarda fasulye filizlendirme gibi becerileri öğretmişlerdir. Bu sadece içi boş dünya teorisine bir başka referans olmakla kalmaz, aynı zamanda antik astronot teorisine ve Anunnakilere de bir miktar destek sağlar. Hopi dilinde
Karınca kelimesi Anu olarak geçer. Anu, Babillilerin gökyüzü tanrısının adıdır. Anunnakiler ile bu benzerlik şaşırtıcıdır. Dahası Hopi dilinde Naki kelimesi arkadaş anlamına gelir. Karınca arkadaşı Anunnaki. Peki bu sadece bir tesadüf mü yoksa kanıt mı? Tabii ki. Herkes bu yoruma katılmıyor. Dünya tam anlamıyla küresel mi? Hayır, geoid şeklindedir. Geoid, kelime anlamıyla dünya biçimli demektir. Dünya tam anlamıyla bir küre değildir. Çünkü kutuplardan hafifçe basık bir şekle sahiptir. Ayrıca okyanuslar, dağlar, ovalar ve diğer coğrafi oluşumlar nedeniyle benzersiz bir şekli vardır. Ancak belirli veriler ve bazı hikayeler içi boş dünya fikrini destekler. Bu teoriye göre dünya yüzeyinin kalınlığı yüzlerce kilometre olan bir kabuk olduğu ancak merkezinin boş olduğu iddia edilir. Şimdi içi boş dünya ile ilgili en şaşırtıcı hikayelerden birine göz atalım. İçi boş dünya teorisi, gezegenin tamamen boş olduğu ya da içinde büyük iç boşluklar barındırdığı fikrini öne sürer. Bu teori 17. yüzyılın sonlarında Edmund Halley tarafından ortaya atılmıştır. Ancak bu teori 1740 ve 1774 yıllarında Charles Hutton tarafından çürütülmüştür. Ancak bu sonuçlar gerçekten doğru muydu? Hala dünyanın ayaklarımızın altında devasa bir mağara sistemi barındırdığına inanan birçok kişi var. Örneğin Kentucky'deki Mammoth Ulusal Parkı yaklaşık 80 mil karelik bir alanı kaplamaktadır. Ancak yüzeyin altında dünyanın en uzun mağara sistemini oluşturan kireç taşı tünellerinden oluşan karmaşık bir labirent yatmaktadır. Richard E. Byrd, ABD donanmasında bir pilottu. Hem o Arktik, Kuzey Kutbu hem de Antarktika, Güney Kutbu üzerinde küçük bir Fokker monoplane ile uçuşlar gerçekleştirdi. Arktik üzerinde Grönland, Kings Bay, şu anda Norveç'e ait olan Ny-Ålesund ve Spitsbergen'in üzerinden geçerek Kuzey Kutbu'na ulaştı. Güney Kutbu'na gelince 1928'de Roosevelt Adası'nın kuzey ucunda bir kamp kurdu. Bu kamp, laboratuvarlar, atölyeler, depolar, bir radyo istasyonu ve bir hastaneden oluşuyordu. Bu üs, Byrd kampı olarak anıldı ve Byrd burada 42 kişilik ekibiyle 14 ay geçirdi. Roosevelt Adası, Ross Buz Sahanlığı'nın kuzeydoğu bölgesinde yer almaktadır. Antarktika kıyısında yaklaşık 90 mil uzunluğunda ve 35 mil genişliğindedir. Bu ada 1934 yılında bizzat Amiral Byrd tarafından keşfedildi. Bütün üsler için ideal bir konum sağlıyordu. Sonunda 29 Kasım 1929'da Byrd Güney Kutbu üzerinden uçuş gerçekleştirdi. Bu ve sonraki 3 keşif gezisi 1934, 1939 ve 1955 onu Antarktika'nın en tanınmış kaşiflerinden biri haline getirdi. Ancak burada Byrd'ün hiçbir zaman halka açık bir şekilde konuşmadığı bir olaydan bahsedeceğiz. Kendi seyahatlerinden birinde dünyanın içine açılan bir giriş bulduğuna dair üçüncü şahıslardan gelen bilgiler bulunmaktadır. Dünyanın merkezine açılan bir giriş mi? Bu, 1950'lerin kötü bir bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Ama bunda gerçeklik payı olabilir mi? Bazı eski efsanelere göre Ariana ve Agartha adlı efsanevi krallıkların dünyanın çekirdeğinde bulunduğu söylenir. Pek çok kişi bu iddiaya şüpheyle yaklaşır ve belki de haklıdır. Ancak Amiral Byrd'ün günlük kayıtları şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkarabilir mi? Elimizde Byrd'ün 19 Şubat 1947'deki uçuşuna ait kayıtlar var. Bu, resmi olarak adlandırılmamış bir keşif gezisiydi. Bu yüzden daha önce duyurulmamıştı. Günlüğünden şu satırları okuyabiliyoruz. Bu yazıda yer alan belgeleri açıklamak benim yetkimde değil. Bu belgeler belki de hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmayacak. Ancak görevimi yerine getirmeli ve buraya kaydetmeliyim ki bir gün herkes bunu okuyabilsin. Şimdi rutin meseleleri atlayarak doğrudan olayın özüne geçiyoruz. Kayıtlar saat 6'da, sabah 6'da başlıyor. Saat 9'da aşağıda geniş buz ve kar örtüsü gözlemleniyor. Doğada sarımsı renkte bir oluşum tespit ediliyor ve doğrusal bir desen halinde yayılıyor. Bu renk desenini daha iyi incelemek için rota değiştiriliyor. Daha sonra kırmızımsı ve morumsu renkler de fark ediliyor. Bu bölgeyi 2 kez tam tur dönerek inceliyorlar ve ardından pusulanın gösterdiği asıl yöne geri dönüyorlar.
Sonrasında merkez üs ile yeniden konumlarını doğruluyorlar ve buz üzerindeki renklenmelere dair bilgileri iletiyorlar. Saat 9:10. Aşağıda kar ve buz. Manyetik ve jiroskopik pusulalar dönmeye ve titremeye başlıyor. Aletlerle rotamızı koruyamıyoruz. Güneş pusulası ile yön belirlemeye çalışıyoruz. Ancak her şey yolunda görünüyor. Kontroller yavaş tepki veriyor ve ağır hareket ediyor. Ancak buzlanma belirtisi yok. Saat 9:15. Uzakta dağ gibi görünen bir şey var. Bu bir yanılsama değil. Hiç görmediğim küçük bir dağ silsilesi var. Saat 9:55. Yükseklik 2950 fite düştü. Şiddetli türbülansla karşılaşıyoruz. 10 saat. Küçük bir dağ silsilesinin üzerinden geçiyoruz ve kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Dağların ötesinde bir vadi var gibi görünüyor ve ortasında bir nehir ya da dere akıyor. Aşağıda yeşil bir vadi olmamalı. Burada kesinlikle yanlış ve anormal bir şeyler var. Buz ve kar üzerinde olmamız gerekirken, iskele tarafında büyük ormanlar yükseliyor. Navigasyon aletlerimiz hala bozuk, jiroskop ileri geri salınıyor. 15 saat. Yüksekliği 1400 fite düşürüyorum ve keskin bir sol dönüş yaparak vadiyi daha iyi inceliyorum. Burası yosun veya sık dokulu bir tür çimle kaplı gibi görünüyor. Buradaki ışık farklı. Güneşi artık göremiyorum. Tekrar sola dönüyoruz ve aşağıda büyük bir hayvan gibi görünen bir şey fark ediyoruz. Bir file benziyor. Hayır, daha çok bir mamuta benziyor. Bu inanılmaz ama orada. Yüksekliği 1000 fite düşürüyorum ve daha iyi gözlemlemek için dürbün kullanıyorum. Kesinlikle bir mamuta benzeyen bir hayvan. Garip hayvanların görüldüğüne dair zaman zaman raporlar gelir. Bazen insanlar, dinozorlar ve diğer nesli tükenmiş hayvanları gördüklerini iddia ederler. Özellikle insanların az olduğu bölgelerde böyle raporlar artar. Örneğin, yünlü mamutlar bir zamanlar efsanevi yaratıklar sanılıyordu. Ancak 1790'lara kadar soyu tükenmiş bir tür olarak tanımlanmamışlardı. Acaba Amiral Byrd bir tür sapma mı yaşadı? Yoksa çok daha derin bir şey mi deneyimledi? Bir geçit mi? Başka bir gerçekliğe açılan bir kapı mı? Bu durumu ana üsse rapor ediyorum. 10:30 saat. Artık daha fazla Yeşiltepe ile karşılaşıyoruz. Dış sıcaklık göstergesi 74 derece Fahrenheit, yaklaşık 23 derece Celsius gösteriyor. Rotamızı takip etmeye devam ediyoruz. Navigasyon aletleri artık normale döndü. Ancak cihazların daha önceki davranışları beni şaşırtıyor. Ana üs ile iletişim kurmaya çalışıyorum ama radyo çalışmıyor. 11:30 saat. Aşağıdaki arazi daha düz ve normal görünüyor. Ancak ileride bir şehir gibi görünen bir şey var. Bu imkansız. Uçak hafif ve tuhaf bir şekilde süzülüyor. Kontroller tepki vermiyor. Tanrım. İskelenin ve sancak tarafının dışında tuhaf bir uçak türü beliriyor. Hızla yanımıza yaklaşıyorlar. Bu cisimler diske benziyor ve parlak bir ışık yayıyorlar. Artık üzerlerindeki işaretleri görebiliyoruz. Bu bir tür gamalı haç. Bu inanılmaz. Neredeyiz? Ne oluyor? Kontrolleri tekrar zorlayarak çekiyorum ama tepki vermiyorlar. Sanki görünmez bir kuvvet tarafından tutuluyoruz. 11:35 saat radyo cızırtı yapıyor ve İngilizce konuşan bir ses duyuluyor. Ancak hafif bir İskandinav veya Alman aksanı var. Mesaj şu: Amiral, topraklarımıza hoş geldiniz. Sizi tam 7 dakika içinde indireceğiz. Rahat olun amiral, güvende olacaksınız. Uçağın motorları durmuş durumda. Ama uçak bilinmeyen bir güç tarafından kontrol ediliyor ve kendiliğinden yön değiştiriyor. Kontroller tamamen işlevsiz. 11:40 saat, yeni bir radyo mesajı alıyoruz. İniş sürecine başlıyoruz. Bir anda uçak hafifçe sarsılıyor ve aşağı inmeye başlıyor. Sanki dev bir görünmez asansör tarafından indiriliyoruz. Çok yavaş bir alçalma hareketi var. Ve sonunda yere hafif bir sarsıntıyla iniyoruz. 11:45 saat. Uçuş günlüğüne son bir giriş yapıyorum. Uçağımıza yaklaşan birkaç adam görüyorum. Uzun boylular ve sarışınlar. Uzakta gökkuşağı renklerinde parlayan büyük, ışıltılı bir şehir var. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ancak yaklaşan adamlarda silah izi göremiyorum. Ve şimdi ismimle seslenen bir ses duyuyorum. Kargo kapısını açın. Emre uyuyorum. Bazı mağaralar gerçekten devasa olabilir. Elbette dünyada bu tür mağaraların hepsinin keşfedildiğini düşünmüyoruz.
Ama biliyoruz ki benzeri büyük mağara sistemleri var. Hatta Ay'da bile içi boş bölgeler veya büyük mağara sistemleri olduğuna dair söylentiler mevcut. Yani burada sadece içi boş dünyadan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda içi boş ay teorisini de konuşuyoruz. Böyle bir şeyin var olabileceği ihtimali oldukça makul ve evet gerçekten de yer altında bir medeniyetin yaşayabileceği alan olabilir. Sonuçta tarih boyunca birçok eski uygarlık uzun süre yer altında yaşadı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çok derin mağara sistemleri inşa ettiler. Ve bu mağaraların inşası yüzlerce yıl sürmüş olmalı. İnsanların neler başarabileceği inanılmaz. Ancak Antarktika'da gizlenmiş bir medeniyet var mı? İşte asıl büyük soru bu. Bunun gerçek olup olmadığını kesin olarak bilemiyorum. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa bu çok iyi saklanmış bir sır olabilir. Belki ilerleyen yıllarda yeni keşifler ve bilimsel araştırmalarla daha fazla bilgi edinebiliriz. Kesin olan tek şey şu. Bugün birçok kişi Google Earth gibi yazılımlar kullanarak Antarktika'da ilginç noktalar tespit etmeye çalışıyor. Ve bu konu şu anda oldukça popüler. Özellikle askeri operasyonlara katıldıklarını ve Antarktika'da insan yapımı olmayan yeraltı tesislerini bulduklarını iddia eden muhbirler ortaya çıkıyor. Eğer bu iddialar doğruysa gerçekten de bu olayları ciddiye almamız gerekebilir. Acaba Amiral Byrd'ün günlüğü gerçek olayları mı kaydediyordu? Bu gerçekten çok zor bir soru. Ancak kesin olan bir şey var. Amiral Byrd'ün günlüğüyle ilgili büyük bir gizem var. Bu günlükler nerede ve gerçekte ne yazıyordu? Gerçekleri bilmek gerçekten zor. Kesinlikle elimizde büyük bir gizem var. Ardından amiral hafızasından aşağıdaki olayları anlatıyor. Çünkü bu noktaya kadar an be an günlüğüne kaydedebildiği halde bundan sonrasını kaydedemedi. Aşağıda kendisini ele geçiren kişilerle yaptığı konuşma yer alıyor. Amiral Byrd ve telsiz operatörü Ho uçaklarından iniyor ve ev sahipleri tarafından tekerleksiz bir tür uçan platformla götürülüyor. Onları hayatında daha önce hiç görmediğini söylediği bir binanın büyük bir odasına alıyorlar. Burada kendilerine lezzetli ancak tanıdık olmayan bir içecek ikram ediliyor. Aniden kapı sessizce açılıyor ve Byrd, büyük üstad ile konuşmaya davet ediliyor. Kapının üzerinde okuyamadığı bazı yazılar var. Büyük üstad, narin yüz hatlarına sahip yaşlı bir adamdı ve amirale korkmaması gerektiğini, onunla konuşması gerektiğini söyledi. Ardından şöyle devam etti. Sana buraya erişim izni verilmesinin sebebi iyi kalpli bir adam olman ve yüzey dünyasında tanınan biri olmandır. Bu sözler amirali şaşırtmıştı. Üstad konuşmaya devam etti. Sen şu anda Arani'nin yani dünyanın iç bölgesinin topraklarındasın. Görevinin uzun süre aksamasına izin vermeyeceğiz. Seni güvenli bir şekilde yüzeye ve belirli bir mesafeye kadar geri götüreceğiz. Ancak şimdi amiral, seni buraya neden çağırdığımızı anlatacağım. Bizim ilgimiz ırkınızın Hiroşima ve Nagasaki üzerine ilk atom bombalarını attığı anda başladı. İşte o endişe verici dönemde ırkınızın ne yaptığını araştırmak için uçan makinelerimizi yani Flügelrats'ları yüzey dünyanıza gönderdik. Bunlar artık geçmişte kaldı sevgili amiral ama anlatmaya devam etmeliyim. Elçilerimiz dünyanızın güçlerine mesajlar iletti. Ancak onlar bu uyarıları dikkate almadı. Artık sen burada tanıklık etmek için seçildin. Bizim dünyamızın var olduğunu bizzat göreceksin. Kültürümüz ve bilimimiz ırkınızın binlerce yıl ötesindedir. Senin ırkın artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Aranızda bildikleri gücü kaybetmemek için dünyanızı bile yok etmeye hazır olanlar var. Antarktika uzun süredir gizemli bir yer olarak görülüyor ve orada birçok garip şeyin görüldüğüne dair iddialar var. 1970'lerden 1980'lere kadar bazı kişiler Antarktika üzerinde devasa bir kara delik gördüklerini bildirdi. Hatta internet üzerinde dolaşan uydu fotoğrafları vardı. Ancak daha sonra bunun fotoğrafçılık sürecinden kaynaklanan bir hata olduğu ve teleskobun kolunun görüntüde yuvarlak bir delik oluşturduğu anlaşıldı. Bu durum hemen fark edilse de birçok kişi bunun büyük bir örtbas operasyonu olduğunu iddia etmeye devam etti. Antarktika'da uçan dairelerin ve bilinmeyen nesnelerin girip çıktığı büyük bir delik olduğu ve dünya hükümetlerinin bunu gizlediği teorileri ortaya atıldı. Gerçek şu ki, Antarktika'da gerçekten de tuhaf ve alışılmadık delikler, mağara sistemleri ve yeraltı yapıları var. Bunlar başka bir dünyaya açılan kapılar olabilir mi? Kim bilebilir? Antarktika
Sıradan ziyaretçilerin gidemeyeceği, haritalarda bile pek yer almayan bir bölge gibi görünüyor. 21. yüzyılda bilgisayarlar ve uydu görüntüleme sistemleriyle birçok bölgeyi inceleyebiliyor olsak da hala tamamen karartılmış bazı alanlar var. Bunun neden olduğunu sorgulamalıyız. 1945 ve sonrasında sizin ırkınızla iletişim kurmaya çalıştık. Ancak çabalarımız düşmanca bir tepkiyle karşılandı. Flügeratslarımız hedef alındı, hatta savaş uçaklarınız tarafından düşmanca bir şekilde takip edildi. Şimdi sana söylüyorum, evladım, dünyanızda büyük bir fırtına yaklaşıyor. Öyle bir karanlık öfke ki yıllarca dinmeyecek. Silahlarınız bu fırtınaya cevap veremeyecek. Biliminiz sizi koruyamayacak. Bu öfke kültürünüzün her çiçeğini ezecek ve insanlığın tüm değerlerini devasa bir kaosa sürükleyecek. Geçirdiğiniz son savaş, ırkınız için gelecek olanların sadece bir ön sözüdür. Biz burada her saat başı bunu daha net görüyoruz. Bana yanıldığımı mı söylüyorsun? Bert, hayır, diye cevapladı. Dünyanın daha önce bir karanlık çağdan geçtiğini biliyorum. Dünyada antik ve gizli şehirlerin var olduğuna inanılması aslında şaşırtıcı değil. Daha önce de kayıp şehirler keşfettik ve hala bulunmamış birçok eski şehrin var olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Amazon'un kayıp şehri gibi yerler var. Araştırmacılar ve bilim insanları hala bu gibi yerleri keşfetmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu durum böyle bir şeyin bazen göz önünde bile gizlenebileceğini kanıtlıyor. Peki ya eğer bir şey yer altındaysa? O zaman tamamen bulunamaz hale gelir. Özellikle de meraklı gözlerin asla ulaşamayacağı bir bölge olan Antarktika gibi bir yerde. Antarktika tamamen kilit altında tutulan bir bölgedir ve oraya yalnızca askeri ve bilimsel keşif ekipleri girebilir. Bert gibi bir deneyim yaşayan herhangi biri dünyaya çıkar ve hikayesini anlatırdı. Ancak bunu yaptığında çoğu insanın kendisini deli sanacağını bilirdi. Buna karşın Bert mesajını sakladı ve kimseyle paylaşmadı. Peki, bunu neden yaptı? Çünkü Pentagon'daki üst düzey komutanlara gerçeği anlattığında ona sessiz kalması emredildi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry S. Truman bile bilgilendirilmişti. Amiral bir askerdi ve insanlık adına suskunluk emrini kabul etti. Peki, Amiral Richard Byrd gerçekten de iç dünyanın bir ziyaretçisi miydi? Arani halkı, yani iç dünyanın sakinleri, ona giriş izni mi verdi? Eğer öyleyse, bu iç dünya halkının kapılar veya geçitler açabildiği anlamına mı geliyor? Tarafsız olmak gerekirse, bazı kaynaklar Byrd'ün günlüğünün aslında var olmadığını söylüyor. Bunun yazar F. Amadeo Giannini tarafından 1957'de yayımlanan Kutbun Ötesindeki Dünya adlı kitapta anlatılan bir hikaye olduğu öne sürülüyor. Ancak bu belgeye ek olarak iç dünya konseptini destekleyen birçok başka kaynak da var. Arjantin'deki Irks şehrinden, Ekvador'daki Los Tayos mağarasına kadar yalnızca yeraltı dünyasına değil, iç dünyanın kendisine açılan bir tür giriş salonu olduğu iddia edilen yerler bulunuyor. Antik çağlarda yer altında gizli bir dünya olduğu fikri mitoloji, folklor ve efsanelerde sıkça görülürdü. Yerin altındaki krallıklar, Yunan mitolojisindeki Ölüler Diyarı ya da Tibet Budizminde Şambala gibi kadim şehirlerin dünyanın içinde bir yerde bulunduğu inancıyla iç içe geçmişti. Eğer amiralin günlüğüne inanacak olursak, Arani halkı uzun yıllardır Flügelrats adı verilen UFO'larını göndererek insanlara barış mesajı ulaştırmaya çalışıyor. Ancak insanlar bu UFO'lara saldırarak mesajın iletilmesini engelliyor. Peki, Amiral Byrd'ün iddialarını destekleyen yeni kanıtlar var mı? Amiral Byrd'ün Antarktika ziyaretinin üzerinden uzun yıllar geçti. Ancak bazı muhbirler, daha önce de belirttiğim gibi, orada ileri teknolojiye sahip tesislerle karşılaştıklarını iddia ettiler. Bu yapılar insan eliyle inşa edilmemiş gibi görünüyor. Eğer durum gerçekten böyleyse, bu durum Antarktika'da gerçekte neler olup bittiğine dair yepyeni teoriler ve fikirler ortaya çıkarıyor. Hatta yakın geçmişte pek çok yetkili, başkan, astronom ve bilim insanının Antarktika'da bir araya geldiğine dair spekülasyonlar var. Eğer bu doğruysa şu soruları sormalıyız. Büyük bir keşif mi yapıldı ve onların görüşüne mi ihtiyaç duyuldu? Bu insanlar gerçekten Antarktika'da bulunduysa neden? Neden astronotlar? Neden bilim insanları? Neden devlet başkanları?
Bu durum Antarktika'da büyük bir keşif yapıldığına dair kanıtlar olduğunu düşündürüyor. Peki bu keşif Amiral Byrd'ün tanık olduğunu iddia ettiği kayıp şehir olabilir mi? Bir de Los Angeles Muharebesi vakasını hatırlayın. 25 Şubat 1942'de devasa boyutlarda bir UFO Los Angeles semalarında belirdi ve büyük bir paniğe yol açtı çünkü ABD 2. Dünya Savaşı'na henüz 3 ay önce girmişti. Peki ya bu uçan cisim Arani halkının gönderdiği bir Flügelrat mıydı? Acaba bu UFO 2. Dünya Savaşı'nı durdurmaya mı çalışıyordu? Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek komutanlarıyla iletişim kurabilseydik, açıkça Ariane halkı ile insanlar arasındaki diyalogların daha başlamadan sona erdiğini anlayabilirdik. Belki de bu yüzden dünyamızdaki diğer sakinlerle asla temas kuramıyoruz. Yeni yayımlanan veriler, Avrupa'ya ait bir uydunun Antarktika'nın buzlu kıtasının altındaki tektonik yeraltı dünyasını ortaya çıkardığını gösterdi. Araştırmacılar, Antarktika'nın tektonik yeraltı dünyasının inanılmaz üç boyutlu haritalarını oluşturdu ve buzun eski bir süper kıtanın kalıntılarını gizlediğini keşfettiler. Bilim insanları, Doğu Antarktika'da bulunan kara parçalarının jeolojik bileşiminin tam olarak ne olduğunu hala keşfetmemiştir. Bu gizemli kıtada başka neler keşfedilmeyi bekliyor? Bugün Antarktika üç farklı bölgeye ayrılmıştır. Doğu Antarktika, Batı Antarktika ve Antarktika Yarımadası. Her bölgenin altında farklı bir topografya bulunmaktadır. Örneğin, Antarktika Yarımadası'nın buzunun altında kıtanın iç kısmından kuzeybatıya doğru uzanan bir sıradağ bulunur. En büyük alan olan Doğu Antarktika, düzlüklerin yanı sıra dağları da içerir. Burada yer alan Gamer TV dağları, 750 mil boyunca uzanmakta olup zirveleri 11.200 fit yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Avrupa Alpleri ile aynı yüksekliğe sahip olan bu dağ silsilesi 2000 fitten fazla buzla tamamen kaplıdır. Batı Antarktika'daki zemin neredeyse tamamen deniz seviyesinin altındadır. Bu bölgedeki okyanus tabanı son buzul çağında buzun ağırlığı nedeniyle çöken kaya tabakası tarafından oluşturulmuştur. Ancak bu esrarengiz kıtanın buzunun altında başka neler yatıyor? Kasım 2018'de dünya çapındaki haber kaynakları Antarktika hakkında inanılmaz verilerin elde edildiğini bildirdi. Bu veriler 17 Mart 2009'da fırlatılan ve artık işlevsiz olan bir Avrupa uydusundan elde edildi. Yerçekimi alanı ve durgun haldeki okyanus dolaşım kaşifi. GOC, Avrupa Uzay Ajansı'nın dünya bilim programı olan Yaşayan Gezegen programının ilk uydusuydu. Mart 2009 ile Kasım 2013 arasında dünyanın yörüngesinde döndü ve şimdiye kadar gerçekleştirilen en hassas yerçekimi ölçümlerini yaptı. Bu uydudan elde edilen verileri kullanarak Almanya'daki Kiel Üniversitesi ve İngiliz Antarktik araştırmalarından araştırmacılar Antarktika'nın buz altındaki yapısını incelediler. Analiz, dünyanın litosferinde bulunan ve kraton olarak bilinen kaya bölgelerini ortaya çıkardı. Kratonlar, çoğu tektonik plakanın çekirdek bölgeleridir. Araştırma ekibi ayrıca kıvrımlı plakalar olan ve dağ sıralarının öncüsü olan orojenik kuşakları da tespit etti. Bilim insanları bu yapıların sayısını inceleyerek Antarktika'nın kıtasal plakalarını dünya çapındaki diğer bölgelerle karşılaştırabiliyorlar. Goce uydusundan elde edilen yeni kratonların eski kıtaların kalıntılarını temsil ettiği düşünülüyor. Bu keşif, dünyanın modern kıtalarının nasıl şekillendiğine dair önemli bilgiler sağlıyor, özellikle de Antarktika hakkında. Uydu tarafından sağlanan veriler sadece küresel bir yerçekimi haritası oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda yaklaşık 50 mil kadar küçük çözünürlüğe sahip yerel yerçekimi değişimlerini de ortaya çıkardı. İngiliz Antarktik araştırmalarından Jeoloji ve Jeofizik bölümü lideri Fao Fakoli, bu yerçekimi görüntülerinin dünyanın en az anlaşılan kıtası olan Antarktika'yı inceleme yeteneğimizi devrim niteliğinde değiştirdiğini belirtti. Doğu Antarktika'da diğer kıtalarla 160 milyon yıl öncesine kadar bağlantılı olan kabuk altı yapıları ortaya çıkaran heyecan verici bir jeolojik özellikler mozaiği görüyoruz. Araştırmacılar, Doğu Antarktika'nın eski kratonlar ve daha genç orojenik kuşaklardan oluştuğunu keşfettiler. Benzer yapılar Avustralya ve Hindistan'da da tespit edildi. Buna karşılık Batı Antarktika'nın daha ince ve homojen bir kabuğa sahip olduğu ve Güney Amerika'nın güney ucuna daha çok benzediği belirlendi. Ekip verilerden elde edilen yerçekimi haritasını kullanarak Doğu Antarktika'nın birçok kraton içerdiğini ve bunların uzun süredir kayıp kıtaların kalıntıları olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar,
Diğer uyduların verilerini kullanarak Antarktika'nın buz tabakasını sanal olarak ortadan kaldırıp altındaki kaya tabakasına odaklandılar. Bu katmanı incelediklerinde Antarktika'nın bir zamanlar Gondwana süper kıtasının bir parçası olduğuna dair kanıtlar buldular. Gondwana'nın varlığı milyonlarca yıl öncesine dayanmasına rağmen bazı paranormal araştırmacılar bu süper kıtanın Atlantis'in kayıp kıtasının orijinal modeli olabileceğini öne sürüyor. Gondwana yaklaşık 500 milyon yıl önce nihai şeklini aldı ve bu dönemde çok hücreli ilkel organizmalar gelişti. O zamanlar dünya günümüzden çok daha sıcaktı ve Antarktika'da buz tabakası bulunmuyordu. Jura döneminde dinozorlar yeryüzünde dolaşıyordu ve Gondwana'nın büyük bölümleri yemyeşil yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Yeni yer çekimi haritasındaki bilgiler, Antarktika'nın nasıl oluştuğunu ve gelecekte nasıl değişeceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Antarktika oldukça hızlı bir şekilde eriyor ve altındaki yapının bilinmesi, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ve kıtanın nasıl toparlanacağını tahmin etmemize yardımcı olabilir. Aralık 2019'da NASA, Antarktika'nın buzunun altında gizlenen dağları, vadileri ve kanyonları içeren yeni bir harita yayımladı. Bad Machine Antarktika adı verilen bu harita, buz hareketi ölçümleri, sismik veriler, radar taramaları ve diğer veri noktalarını birleştirerek kıtanın bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra Antarktika'nın altında gizli Nazi veya uzaylı UFO üsleri olduğuna dair iddialar popüler kültürde sıkça yer alıyor. Ancak bu iddiaların büyük kısmı spekülasyonlardan ibaret. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları 2016 yılında Antarktika'daki Wilkes Land bölgesinde bir yerçekimi anomalisine rastladı. Bazıları bunu uzun süredir aranan gizli Nazi UFO üssü olarak yorumladı. Ancak daha sonra bunun merkezinde tipik bir kütle yoğunlaşması bulunan bir çarpma krateri olduğu ortaya çıktı. Gerçek çoğu zaman kurgudan daha gariptir. Peki, Antarktika'daki bu keşifler gerçek mi yoksa sadece birer efsane mi? Kanıtlara bakarak karar vermek bize düşüyor. Antarktika'yı üs olarak kullanan bir düşmana karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca kimseyi gereksiz yere korkutmak istemediğini, ancak acı bir gerçek olarak yeni bir çatışma durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kutuptan kutba inanılmaz hızlarda uçabilen uçan nesneler tarafından saldırıya uğrayabileceğini söyledi. Görüldüğü gibi bu tür ifadeler Nazi UFO mitiyle Güney Kutbu'nda yaşanan bir şeyler arasında bir bağlantı olduğu fikrine kolayca kapı aralayabilir. Peki, Byrd'ü bu tür açıklamalar yapmaya iten algılanan tehdit neydi? İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Antarktika'nın en güneydeki uç noktalarında gerçekten bir tehlike var mıydı? Eğer öyleyse, bu tehdidin doğası neydi ve bazı UFO araştırmacılarının yıllardır spekülasyon yaptığı gibi Nazi Almanyası'ndan kalan teknolojik miraslarla bir bağlantısı olabilir miydi? Byrd, 1946 sonlarından 1947 başlarına kadar süren ve son derece güçlü bir askeri varlığı içeren ancak başarısızlıkla sonuçlanan High Jump operasyonunun liderliğini yapmakla görevlendirilmişti. Bu nedenle bazı UFO çevreleri, Byrd'ün High Jump operasyonunun aslında ABD kuvvetleri ile gelişmiş Nazi UFO teknolojilerine sahip Antarktika'daki bir grup, sakin arasında gizli bir savaş olduğu fikrini öne sürmüştür. Sonuçta bu kadar kapsamlı ve son derece iyi finanse edilen bir askeri keşif gezisine çıkıldıktan sonra, Byrd ve beraberindeki onlarca gemi ve uçak neden planlanandan 6 ay önce hızla geri çekildi? Nazi UFO teorisi, Byrd'ün gizemli uyarılarını açıklayacak gibi görünse de, gerçekte Byrd'ün bahsettiği şeyin, düşman bir ulusun Antarktika'ya ulaşarak, orada askeri üsler kurma ihtimali olduğu görülüyor. Aslında uzun yıllar boyunca, detayları gizli tutulmuş olsa da, High Jump operasyonu sırasında Amerikan varlığının tam olarak yapmak istediği şey stratejik üsler kurmaktı. Operasyonun beklenenden kısa sürmesine gelince, Byrd ve ekibinin gizli Nazi üslerine ve silahlarına rastlamasından çok, karşılaştıkları en büyük düşman doğanın kendisiydi. O yılın kış mevsimi sırasında ortaya çıkan sert hava koşulları büyük sorunlar yaratıyordu. Ocak 1947'de yaşanan dramatik bir olayda, aniden çıkan şiddetli rüzgar, havalanmaya çalışan bir helikopteri doğrudan okyanusa süpürdü. Pilotun buz gibi sulardan kurtulup kurtarılabilmesi için yalnızca birkaç saniyelik bir fırsatı vardı. Ancak operasyon boyunca yaşanan birçok diğer olayda
askerler bu kadar şanslı değildi. Aşırı hava koşulları, high jump operasyonunun kısa süresi boyunca birkaç kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. High jump operasyonu tamamen kötüleşen hava koşulları nedeniyle Şubat 1947'de sona erdirildi. Bird'ün El Mercurio gazetesine verdiği gizemli demeçlere dönecek olursak, High Jump operasyonu sırasında düşman uçaklarının ister standart ister egzotik olsun orada olmasına gerek yoktu. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda deneysel jet motorları zaten geliştiriliyordu ve birkaç yıl içinde bu teknolojiyi içeren uçaklar hem askeri hem de ticari havacılıkta devrim yaratacaktı. Admiral Byrd kesinlikle bu gelişmelerden haberdardı ve Güney Kutbu'nda kalıcı bir askeri varlığa sahip olan herhangi bir gücün bu stratejik konumu kullanarak dünyanın herhangi bir yerine sadece birkaç saat içinde ulaşabilecek uçaklar fırlatabileceğinden bahsediyordu. Bu yüzden endişeliydi. Başka bir faktör daha vardı, işte dikkate alınması gereken bir konu vardı. Bird'ün hızlı uçan nesneler hakkındaki açıklamaları biraz abartılmış mıydı? Antarktika kaşifi Paul Sipple, ünlü El Mercurio röportajında USS Mount Olympus gemisindeki gazetecilerin Bird'ün daha önceki bölgedeki keşifleriyle ilgili bazı abartılı iddialarda bulunduğunu belirtmişti. Bunlar, Bangas Oasis adı verilen sıcaklıkları benzersiz şekilde 30 derece santigrat veya 90 derece Fahrenheit civarında olan bir göldü. Bu gölde çeşitli algler bulunmuştu. Byrd daha sonra bu bölgeyi buzla kaplı sınırsız bir alanda mavi ve yeşil göller ile kahverengi tepelerden oluşan bir yer olarak tanımlamıştı ve ekibini 20. yüzyıldan çıkıp bir büyük buzul çağından yeni çıkmakta olan eski bir manzaraya düşmüş gibi gördüklerini söylemişti. Byrd, keşfi kamu ilgisi açısından şimdiye kadar yapılan keşifler arasında en önemli olarak nitelendirecekti. Şüphesiz bu, Paul Sippel'ın da dediği gibi, USS Mount Olympus'taki 11 basın temsilcisinin Oasis'i Shangri-La olarak tanımlayarak dış dünyaya gönderdikleri bildirilere yol açmıştı. Bu, Oasis'in bitki örtüsünü destekleyen gizemli bir ısı kaynağı tarafından ısındığı izlenimini veriyordu. Byrd, gizli günlüğünde şöyle yazmıştı: Dağ sırasının ötesinde küçük bir nehri olan bir vadi var. Burada kesinlikle bir şeyler yanlış ve anormal. Buz ve kar üzerinde olmamız gerekirdi. Ancak navigasyon cihazlarımız hala dönüyor, jiroskop ileri geri sallanıyor. Byrd, vadide hayvanlar gördüğünü, bunlar arasında yaşayan bir yünlü mamut örneği olduğunu ekliyordu. Bu, şüphesiz Byrd'ün keşifleriyle ilişkilendirilen diğer iddialara da yardımcı olmuştu. Yani Güney Kutbu'nda yer altına giden devasa bir giriş noktası keşfetmişlerdi ve burada yeraltı sakinleriyle tanışmışlardı. Bu da boş dünya sakinleri olarak biliniyordu. Byrd'ün tanıştığı master, usta, ona şöyle demişti: Görevini geciktirmeyeceğiz ve seni güvenle yüzeye geri götüreceğiz. Ama şimdi amiral, seni buraya çağırmamızın sebebini sana anlatacağım. İlginiz doğru olarak, ırkınız Hiroşima ve Nagasaki'ye ilk atom bombalarını patlattığında başlıyor. O alarm verici zaman diliminde uçan makinelerimiz, Flugelrats'leri, yüzey dünyanızı araştırmak için gönderdi. Biz, savaşlarınız ve barbarlığınızda daha önce hiçbir zaman müdahale etmedik. Ancak şimdi müdahale etmek zorundayız. Çünkü atom enerjisi gibi insanlık için uygun olmayan bir güçle oynuyorsunuz. Harika bir hikaye. Ancak ne yazık ki gizli günlük kesin olarak sahte olduğu kanıtlanmıştı. Bu detayların basın tarafından abartılması yalnızca Güney Kutbu'nda prehistorik bir oasisin bulunduğu iddialarının değil, aynı zamanda uçan araçlar ve nihayetinde gizli bir Nazi üssü iddialarının da kökeni olabilir. Yine de Byrd'ün gelecekteki 10 yıllarda düşman hava araçlarının potansiyel kullanımlarına dair genel bir açıklama yaptığı düşünülüyor. Yani eğer bir düşman ulusu kutuplardan birinde üs kurarsa bu bölgeyi ABD anakarasına karşı saldırılar başlatmak için merkezi bir nokta olarak kullanabilir. Gerçekten de Byrd daha önce ABD'nin Kuzey Kutbu'nda böyle bir üs kurmayı isteyebileceğini öne sürmüştü. Bu nedenle kutup uç noktalarını askeri açıdan avantajlı bölgeler olarak gördüğü açıkça anlaşılmaktadır. Son olarak, Byrd'ün yeni bir çatışma durumunda ifadesi, açıklamalarının mevcut bir tehdidi değil, gelecekteki bir düşman ulustan gelen tehdit potansiyelini hedef aldığını gösteriyor gibi görünüyor. İkinci Dünya Savaşı hala insanların zihinlerinde taze olduğundan, o dönemde birçok kişi benzer endişeleri paylaşıyordu. Yani tüm spekülasyonlar bir kenara bırakıldığında geriye çok az bir şey kalıyor. High Jump operasyonunun
Gizli yeraltı ırkları, yünlü mamut saldırıları ya da Nazi uçan dairelerinin varlığı nedeniyle erken sona erdiğine inanmak için pek fazla dayanak yok. Ancak Byrd'ün tarihi operasyonları ile ilgili çeşitli gerçek unsurların mitlerin verimli topraklarında kök saldığına itiraz edilemez. Ve spekülasyon son birkaç 10 yıl boyunca kendi başına yeni ve büyüleyici bir yaşam kazandı. Bu alandaki en önemli araştırmacılardan biri, Magic, Mysticism and the Molecule adlı kitabının yazarı Micah Hanks'tir. Kitabında eski sihirli uygulamaların, mistik hallerin ve değişmiş bilinç halleriyle yapılan beden dışı deneyimlerin araştırmacı analizini sunmaktadır. Mika ayrıca efsanevi hayvanlar ve topraklar hakkındaki hikayeleri keşfeder ve Operation High Jump adlı gizli ileri teknolojiyi incelememiz açısından kritik olan bir konuyu ele alır. Mika, Antarktika'ya olan ilginin artmaya devam etmesinden ve orada ABD başkanları, astronotlar ve bilim insanları tarafından gerçekleştirilen gizli toplantıların konuşulmasından etkilenmiştir. Son zamanlardaki tartışmalardan biri, buzların altına gömülmüş eski bir medeniyetin keşfiyle ilgili döner. Karmaşık bir toplum yapısına sahip bir medeniyet. Hatta birkaç yıl önce internet üzerinde yayımlanan fotoğraflarda donmuş piramitler olduğu iddiaları da bulunmaktadır. Almanya'daki Potsdam Jeobilim Araştırma Merkezi'nden jeolog doktor Mitch Derry, piramit şekline benzeyen yapıların Ellsworth dağlarında 400 kilometreden uzun bir dağ sırasına yerleştiğini belirtti. Bu nedenle buzun üstünde kayan zirvelerin oluşması şaşırtıcı değildir. Zirveler açıkça kayadan oluşmuş ve sadece tesadüfen bir zirvenin piramit şekline benzediği belirtilmişti. Ancak tanım olarak bu sadece bir nunataktır. Bu, bir buz tabakası ya da buz şeridi üzerinde dışarıya çıkmış bir kaya zirvesidir. Bu zirve piramit şekline sahip olsa da bunu insan yapımı bir inşaat yapmaz. Piramit şeklindeki zirveler oldukça yaygındır. Alplerdeki Matterhorn ve İzlanda'daki Mount Bulantindra gibi dikkate değer örnekler vardır. Ancak burada çok sayıda somut gerçek olmasına rağmen katı çizgideki teorisyenler bunlardan caymaz. Hala Antarktika'nın bir dizi, gizli üssün evi olduğuna inanmaya devam ediyorlar. Oysaki gerçekte Antarktika'da gizli bir üs kurmanın hiçbir avantajı yoktur. Çünkü böyle bir avantaj olsa dünya hükümetleri bunun için çoktan kamusal bir kavga yapmış olurlardı ve bununla ilgili hiçbir kanıt yoktur. Görünüşe göre Güney Kutbu'nun zengin olduğu tek şey doğal çeşitlilik ve bilimsel fırsatlardır ve umarız bu böyle kalır. Antarktika, gezegenimizdeki son tam olarak bilinmeyen kara alanı olarak kalın buz tabakalarının altına gömülü durumda kalmaktadır. Ne altında hangi sırların yattığını ancak tahmin edebiliriz. Belki de bu yüzden buzlu kıta etrafında dönen birçok komplo teorisi ve söylenti bulunmaktadır. Bunların çoğu UFO'lar ve orada bir yabancı varlık varlığına odaklanır. Bu, dünyanın çeşitli hükümetlerinin bile farkında olabileceği bir şeydir. Belki de en iyi başlangıç, 1947'lerin başlarında Güney Kutbu'nda bir araştırma üssü kurmayı amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki Operation High Jump çevresindeki iddialara kısa bir göz atmaktır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman mühendislerin ve bilim insanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştirilmesiyle ilgili Operation Paperclip'e dair yapılan bazı araştırmalara göre zaten Antarktika'da, buzlu dünyada 3. Reich'a ait bir üs keşfetmişlerdi. Bu üs tesadüfen bir yabancı varlık varlığına da sahipti ve araştırma üssü kurma amacıyla açıklanan örtülü bir hikaye vardı. Operasyon, çok saygın bir deniz subayı olan Amiral Richard Byrd tarafından yönetildi ve bu, Byrd'ün yazıları ve tanıklıklarıyla birlikte görevin gerçek nedenlerini ortaya koydu gibi görünüyor. 19 Şubat 1947 öğleden sonrasında Byrd, buzlu kıta üzerinde keşif uçuşu yapmak üzere gökyüzüne yükseldi. Ancak günlüğü, uçuş notları ve uçuştan sonraki günler ve haftalar boyunca vereceği basın toplantılarına göre kalın ve dağınık buz tabakalarını görmek yerine kendini yeşil bitki örtüsü, mamut benzeri yaratıklar ve orada olmamaları gereken diğer hayvanlarla karşı karşıya bulmuştu. Dev bir açıklık buldu ve onu takip ettiğinde kendini yerin içinde buldu. Görünüşe göre dev bir şehri uçarken mammut büyüklüğünde bir mağara açıklığından girmişti. Ardından işler daha da tuhaflaştı. Byrd, uçağını bir şeyin ele geçirdiğini ve aynı anda bir sesin radyodan ona hoş geldin dediğini iddia etti.
Bu sesin güçlü bir Kuzey Avrupa ya da Alman aksanı olduğunu hatırladığını belirtti. Ayrıca kendisine yaklaşan birkaç yuvarlak şekilli nesne fark ettiğini ve uçağının yere indirildiğini söyledi. Birkaç uzun, sarı saçlı adam uçağına yaklaşıp dışarıdan gelen bir sesin kargo kapılarını açmasını emretti. Bird, daha sonra Şili'deki Al Mulio gazetesine verdiği röportajda kendisi ve ekibinin büyük bir binaya götürüldüklerini, burada daha önce tatmadıkları içecekler sunulduğunu belirtti. Daha sonra içeride yaşayan bir ırkın temsilcileriyle görüştüğünü iddia etti. Onlar, onun asil karakterini bildikleri için zarar görmeden girmelerine izin verdiklerini söylediler. Bird, ayrıca Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının onların türlerinde insan ırkına yönelik endişelere yol açtığını ve böyle bir olay gelecekte olursa müdahale etme zorunluluğu hissettiklerini belirtti. Belki de en korkutucu olanı içerideki ırkın insan işlerine müdahale etmeye zorlanmış olmalarıydı. Bird, Amerika Birleşik Devletleri'nin kutuptan kutba inanılmaz hızlarla uçabilen nesnelerden saldırıya uğramaya hazırlanması gerektiğini iddia etti. Bird'ün sözlerine ne kadar güvenmemiz gerektiği veya bu iddiaları şüpheyle karşılamamız gerektiği tartışmaya açıktır. Ancak belki de ilginç olan basın toplantısının birkaç gün sonrasında hastaneye kaldırılması ve ünlü ününe rağmen bir daha asla bu deneyimlerini resmi bir kapasiteyle kamuya açıklamasına izin verilmemesidir. Bird, yazılarında yaklaşık 10 yıl sonra insanlık için yararlı olmak adına karşılaştığı bu olay hakkında susması emri verildiğini yazdı. Bird'ün iddiaları, Antarktika ile ilgili ilk gizemli olaylardan biriydi. Ancak en sonuncusu hiç de daha az gizemli ya da düşündürücü değildir. Bu olay 1990'ların sonları ya da 2000'lerin başlarında Rus araştırma tesisi Vostok istasyonunun derinliklerinde meydana geldi. Bilim insanları 1957'de kurulan üs ilk kurulduğundan beri buzların altındaki büyük bir su gölünün var olduğunu uzun süredir şüpheleniyorlardı. 1993'te Rus ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı 3-10 yıllık testler ve deneylerin ardından buz tabakalarının altındaki bu dev göletin varlığı nihayet doğrulandı. Vostok Gölü'nün daha da ilginç olan tarafı, bilim insanlarının çevresinin Jüpiter'in ana uydularından biri olan Europa'daki ortamla çok benzer olduğuna inanmasıdır. Birçok kişinin yaşam barındırabileceğini düşündüğü bu gök cismi, Avrupa'nın araştırılmasıyla ilgilenen bilim insanlarının ilgisini çekti. Ayrıca bilim insanlarının Vostok istasyonunun altındaki göle dair komplo teorileri ve sızdırılmış belgelerinde kısa sürede kamuya sızması çok uzun sürmedi. İddiaların ana hatları, kalın buz tabakasının altına, sonunda Vostok Gölü'nü de içeren bir çevreye kadar inen, gizli ve son derece özel bir asansörün dikkatlice kurulmuş olduğu yönündedir. Dahası projede çalışan ve operasyonu terk ettikten sonra İsviçre'ye sığınan doktor. Anton Padala'nın bir muhbirin tanıklığına göre çok daha fazlasını bulmuşlar. Padala, ekibin Vostok Gölü'nün sularında 14 kollu bir ahtapot keşfettiğini iddia etti. Bu ahtapot daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. Cam ahtapot en yakın karşılaştırmaydı. Padala'ya göre bu varlık sadece standart bir ahtapottan daha üstün bir zekaya sahip olmakla kalmıyor, 150 fit uzaklıktan bile zehriyle bir kişiyi felç edebiliyordu. Dahası formunu değiştirip birçok sualtı canlısının şeklini taklit edebilme yeteneğine sahipti. Araştırma ekibi bunun aynı zamanda bir insan formuna girip mürettebatı taklit edebildiğini fark ettiğinde bu tuhaf uzaylı yaşam formunun bir biyoloğu paramparça etmesini engellemek için çok geçti. Sonunda bu varlık yakalandı. Ardından Rus askeri subayları üsse geldi ve onu confiscated etti. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor ancak ekip arasında bu uzaylı DNA'sının silahlandırılmaya çalışılacağı yönünde söylentiler vardı. Bu rahatsız edici sucul uzaylı varlık, Padala'nın bildiklerini kamuya açıklamaya yol açtı. Elbette 2000'lerde Antarktika ile ilgili garip ve şüpheli olaylara dair daha fazla iddia bulunmuştur. Birçok insan Google Earth kullanarak anormal bir tesis veya düşen UFO'lar gördüklerini iddia etmiştir. Bazıları diğerlerinden daha inandırıcı olsa da hiç şüphe yok ki bunların hepsi ilginçtir. Belki de en düşündürücü ve rahatsız edici iddialardan biri, 2016'da gazete sayfalarına yansıyan ve Antarktika'da olası uzaylı üsleriyle ilgiliydi. Arkeolog Jonathan Gray'in iddialarına göre, Gray,
2002 yılından beri kaybolan bir Amerikan televizyon ekibi tarafından Antarktika'da çekilen video görüntülerine sahipti. Kısa bir süre sonra bu görüntüler kaydedilmişti ve Gray, videonun donmuş kıtanın harabe alanlarının yanı sıra yoğun Amerikan askeri varlığını da gösterdiğini iddia etti. Dahası bu birim harabe alanındaki arkeolojik faaliyetlere katılıyordu. Ancak bölgedeki ordu böyle bir faaliyet ya da kaybolan televizyon ekibi hakkında herhangi bir bilgi sahibi olduklarını reddetti. Gray ise bu video ile ABD yetkililerinin videoyu yayınlamayı engellemeye çalıştıklarını, çünkü açıkça bu durumu göstereceğini savundu. Peki, bu Richard Byrd'ün iddiaları için ne anlama geliyor? Onun açıklaması birçok kişinin ona verdiği değerden daha doğru ve güvenilir mi? Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Antarktika'daki insan varlığı yalnızca bilimsel araştırma ile ilgili mi, yoksa araştırmalar, dünyadaki az sayıda gözden kaçan keşiflerin, insan tarihini değiştirecek ve belki de kolektif geleceğimizi değiştirecek keşiflerin kamuoyundan korunması için bir siper olarak mı kullanılıyor? Ve her şeyden önce bu büyük şehirlerin kalıntıları nedir? Kimler yaşıyor ve bir gün bu buz örtüsünün altında Atlantis'in kalıntıları olabilir mi? Efsanevi medeniyetin başına gelen felaket, kıtayı aniden Atlantik'e doğru kaydıran bir kutup kaymasıyla mı bağlantılıydı? Bu gelişmiş uzaylı medeniyetin Atlantianya'da değil, Birleşik Krallık yakınlarındaki Prens Elizabeth istasyonuna yakın olan gizemli kıtadaki piramidin iddia edilmesinin nedeni olabilir mi? Tüm bunlar spekülasyon olsa da kuşkusuz bu tür gizemli, korunmuş ve çoğu için yasak olan bir yerin etrafındaki spekülasyonlar kesinlikle haklı görülebilir ve gelecekte Antarktika'nın sırları ortaya çıkana kadar bu spekülasyonlar devam edecektir.